Evet, Can Suyu kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere evlerimizdeki doğal atıklardan yani sebze, meyve, çay, hatta gazete kağıdı veya yumurta kolisi ve benzeri atıklardan, doğal atıklardan solucanlar vasıtasıyla nasıl gübre yapabileceğimizi anlatacağım. Solucan gübresi yapımı ilk duyduğunda, ilk kulağa geldiğinde kulağa zor gelen ve tiksindirici bir şeymiş gibi algıladığımız, yapamayacağımız bir şeymiş gibi düşündüğümüz ama tam aksine kolay ve yapılabilir bir faaliyettir. Bu yöntemle evlerimizde israf olabilecek ve atarken içimizi acıtan, çürümüş, yenmeyecek durumda olan sebze ve meyvelerin israf olmasını önleyip ev bitkilerimize, bahçe bitkilerimize tamamıyla doğal ama en az kimyasal gübreler kadar etkili olan, bunun yanında toprağın yapısını bozmadan topraktan ve bitkilerimizden aldığımız verimi maksimuma çıkartan bir yöntemdir. Düşünün ki doğada kendi kendine ciddi boyutlara ulaşmış ormanlar vardır. Bu ormanlara hiç kimse kimyasal gübre atmaz ve hatta organik gübre de ihtiyacı söz konusu olmaz. Buradaki o devasa ağaçların ve bitkilerin yetişmesi ve sağlıklı doğal olmasını sağlayan en önemli iki etken vardır. Bir, mikroorganizmalar, iki, solucanlardır. Bu videoda iki canlının nasıl gübre yaptığını, evlerimizde nasıl uygulanabileceğimizi ve evlerimizde yapılabilir olduğunu uygulamalı göstereceğim. İlk önce hangi atıklardan gübre yapılabilir, hangi atıklardan gübre yapılamaz onları anlatmak istiyorum. Hangi atıklardan gübre yapabiliriz? Mesela muz kabuğu, çay, sebze, domates, karpuz, turp, patates kabukları, hatta fazla olmamak kaydıyla gazete, yumurta kartonu, eğer bulabilirsek işlenmiş hayvan gübresi. İşlenmiş hayvan gübresini eğer doğadan bulamazsak internetten de sipariş verebiliriz. Şimdi gelelim önemli diğer bir konuya. Hangi gıdaları, hangi atıkları bunların içerisine atmamamız lazım? Hangi gıdaları yapamayız? Soğan, sarımsak gibi acı gıdalar ve mandalina, portakal, greyfurt, limon gibi acı gıdaları kesinlikle bunların içerisine atmamamız lazım. Bu gıdaları işleyebilmek için, solucanların işleyebilmesi için 3 ayrı kaba ihtiyacımız var. Bir tane kabımız ilk etapta atacağımız malzemeleri biriktirdiğimiz bu gördüğünüz kaşığın olduğu kap. İkinci kap bu biriktikten sonra çürümeye, bir iki gün çürümeye bıraktığımız ikinci kap, karpuz kabuklarını gördüğünüz içinde karpuz kabukları olan kapımız. Üçüncü kap ise solucanları koyduğumuz kap. Birinci kaba ilk etapta atacağımız o doğal atıkların koyduğumuz kap olacak. Ona biraz biriktirdikten sonra çürümesi için, bir iki gün çürümesi için ikinci kaba koyacağız. Çünkü solucanlar çürümemiş gıdaları yemiyorlar. Çürümüş gıdaların sineklenmemesi için ve kokunun çıkmaması için de üstünü bir kapakla kapatabiliriz. Gelelim solucanların kabının, solucanların bulunduğu asıl gübre yapılan kabın nasıl olması gerektiğine. Gördüğünüz gibi böyle büyük bir çöp kovasının içerisinde bu olabilir. Çöp kovasının altına küçük delikler açacaksınız. Bu orkidelerinizi açtığınız delikler gibi. Sonradan çöp kovasının içine drenaj taşlarından 1-2 santim veyahut da 3 santim koyacaksınız. Sonra atıklarınızı o çürüttüğünüz atıkları o drenaj taşlarının üstüne yerleştireceksiniz ve solucanlarınızı aldığınız veyahut da bir yerden bulduğunuz solucanlarınızı da onun içerisine koyacaksınız. Bu solucanların çok enteresan bir özelliği var. Bu Kaliforniya solucanları deniyor en kaliteli olanlar, en çok beslenilenler Kaliforniya solucanları. Bu solucanlar bir gün içerisinde kendi ağırlığı kadar yiyebiliyor. Yani bu şu manaya geliyor. Alacağınız 10.000 tane solucan bir ayda size 30 kiloya yakın gübre sağlayacaktır. Çöp kovasının altını delin diyoruz. Çünkü solucanlar o sindirme işlemine yani gübre yapma işlemine başladıkları zaman gıdaların suları yani o sindirme işlemi yaparken o gıdalardan sular da akıyor. O sular da çöp kovasının altına bir tane böyle kap koyacaksınız. O sular da o kabın içerisine akacak.
ve iki ayrı gübreniz olmuş olacak. Bir tanesi katı gübreniz, bir tanesi de sıvı gübreniz. Tabii bu solucanları koyacağınız yer kışın, eğer kış bölgesinde yaşıyorsanız, bir kış ülkesinde, kış şehrinde yaşıyorsanız eksinin altına kesinlikle düşmeyecek. Bunu mutfaklarda falan da olmayabilir. Kömürlüklerinizde yapabilirsiniz. Balkonlarınızda yapabilirsiniz. Ve depolarınızda, yani Almanya'da kela diyorlar. Kelalarda yapabilirsiniz. Bu kesinlikle, bu hayvanlar, bu solucanlar ışığa ihtiyaç duymuyor. Işığa ihtiyacı olmadığı için karanlık yerlerde de yapılabilir. Attığınız bu doğal atıkları, doğal sebzeleri, doğal meyveleri sindirme işlemi olduktan sonra, yani bu şekilde gördüğünüz gibi toprak haline geldikten sonra ikinci kabınızda, bu gördüğünüz kaptaki kurumuş, yani çürümüş olan gıdaları içine hafiften kazıp içerisine boşaltıp üstünü kapattığınız zaman zaten o solucanlar yiyecek bir şey aradığı için hemen çürümüş olan gıdaların etrafında toplanacak ve onu da sindirme işlemlerine hemen başlayacaklardır. Şimdi gelelim en son aşamaya. Pekala, bu çöp kovamız veyahut da bir kovamız tamamıyla dolduktan sonra bu solucanları nasıl ayıracağız ve nasıl yaptıracağız? Şimdi bunu iki şekilde yapıyoruz. Aslında solucanlara göç ettirme gibi bir hadise var. Normalde bu gördüğünüz kovanın ortasına küçük delikli bir şey koyduğunuz zaman, ikiye ayırdığınız zaman, bir tarafta toprak kısmına solucanlar tamamıyla toprak yaptığı zaman, diğer kısmına da çürümüş, evinizde o kutu içerisinde çürümüş atıkları koyduğunuz zaman solucanlar direkt çürümüş olan kısma geçecektir. Birincisi bu. İkincisi ise toprağın üzerine çürümüş o atıkları koyduğunuz zaman solucanların %90'ı çürümüş olan gıdaları yemeye geçecektir. Ve yemeye geçtikten sonra da siz onları üstten bir kürek vasıtasıyla alıp başka bir kabın içerisine koyup 1-2 ay o işlemi yaptıktan sonra yeniden bu işlemi tekrarlamak lazım. Evet, bu sayede başta söylediğim gibi tekrar söylüyorum. Bu sayede evinizdeki çok büyük bir israf önlemiş olacaksınız. Ve doğal organik bir gübreniz olacak. Besleyici bir gübreniz olacak. En az kimyasal gübreler kadar, belki onlardan daha besleyici gübreleriniz olmuş olacak. Görüyorsunuz, harika duruyor. Bu gördüğünüz toprak tamamıyla doğal atıklardan oluşmuş bir toprak. Üzerindeki solucanları falan da görebiliyorsanız. Aslında zor gibi görülen bir hadise ama gerçekten kolay bir hadise. Birazcık sabır gerekiyor, birazcık tecrübe gerekiyor. Belki başlarda denerken ilk etapta solucanlarınızı kaybedebilirsiniz veyahut da yapamayabilirsiniz. Ama gerçekten uygulanıp evinde zevkle yapabileceğiniz, böyle zevk alabileceğiniz bir hadise. Çıkardığınız bu gübreleri, oluşturduğunuz bu gübreleri bitkilerinize rahatlıkla verebilirsiniz. Ev bitkilerine rahatlıkla verebilirsiniz. Bahçe bitkilerine verebilirsiniz. Hatta daha ilerisi, bu işte biraz tecrübe kazandıktan sonra, bu işin nasıl yapıldığını tecrübenizle biraz tecrübe ettikten sonra bu gübrelerin satışını bir depoda daha büyük şekliyle yapıp bu gübrelerin satışını da yapılabilir çok rahatlıkla. Son olarak da toprağınızın sineklenmemesi için bir tül yardımıyla üstünü kapatıp kapağını da üstüne kapatılabilir. Sirke yapanlar bilir. Bu şekilde yapıldığı zaman sinekleri de uzaklaştırmış olursunuz. Böyle bir videoyu çekmem için bana evini açan ve yetiştirmiş olduğu bu solucanları gösteren ve gübreleri gösteren, bana böyle bir imkanı sunan çok sevdiğim arkadaşım Abdurrahman Bey'e de burada teşekkür etmek istiyorum. Evet, videomu dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Takip etmeyi unutmayın. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.